yaptığım Kübra Show'uma hoş geldiniz. Sizlere Machu Picchu'ya hangi yollarla tırmanabileceğinizi ve ortalama olarak ne kadar tutabileceği ile ilgili bilgilerimi paylaşacağım. Bence bu oldu. Öncelikle nereden başlayalım? İlk başta ben doğa insanıyım, beni doğaya sal. Nedir bu seçenek? Trekking yolları var Machu Picchu'ya giden. Çok sıcak. Çok sıcak. Kendiniz de gidebilirsiniz bu arada bu yolu. Firmalarla birlikte bu trekking yolunu tercih edebilirsiniz. Bir tanesi Inca Trail hiking rotası var. Salkantay var. Inca Trail, Inca döneminden kalan kalıntıların izleyerek Machu Picchu'ya gidilen yol. Yaklaşık 4 gün sürdüğünü iletmişlerdi. Salkantay ise 4 ya da 5 gün sürecek şekilde. İkisini de içeren hem Inca kalıntılarından hem de Salkantay yoluna devam edebildiğiniz Inca ve Salkantay trekler var. Benim yaptığım araştırmalarda ilk başta gözüme çarpan bir yer oldu. İnternet siteleri bayağı başarılıydı. Şuraya bir yere internet sitesini koyarım. Andrean Great Treks denilen bir firma var. Firmanın 6 günlük paket $1690. Firma ile gittiğinizde 6 gün içerisinde 5 gün sabah akşam yemeğiniz içerisinde. Bu arada çadırınızı, yemeğinizi kendinizin hazırlamayacağı şekilde dizayn edilmiş. Bazı firmalarda sizi böyle öz balondan yapılmış yerlerde kalıyorsunuz. Yani çadırda da kalmıyorsunuz. Bu firmaların aslında en güzel yanları da sizin herhangi bir çadır kurma ya da yemek hazırlama gibi bir derdiniz olmuyor. Dönüş yolunda da otobüs ya da tren seçenekleri var. Bu 1690 USD deniliyorsa eğer trenle falan dönülüyordur diye düşünüyorum. Inca Trail denen bir firma var. Bu da gerçekten ünlü orada. İyi bir firma olduğu söyleniyor. Salkantay Trekking denilen bir firma var. 5 gün 4 gece klasik Salkantay Trek ile Machu Picchu'ya gitmenin bedeli $550 olarak biçmişler. 4 gün 3 gece olarak da alabilirsiniz ayrı bir paket. Onun ücreti de $520. En sonunda da Machu Picchu Reservation dediğim var. Bu da Cusco'da çok ünlü. Sadece Cusco'da mevcut bu firma. 5 gün boyunca eğer Salkantay yolunu sadece yürüyecekseniz ve trenle geri dönecekseniz eğer bunun bedeli $330. Eğer öğrenciyseniz $320 indiriyorlar. Öğrenci indirimini de 18 ile 25 yaş arasında olmanız gerekiyor. Onun dışında öğrenciyseniz öğrenciliğiniz kabul edilmiyor. Yürüyüş rotasını tercih etmek istiyorsanız genel tutarlar bu şekilde. Bir de benim anladığım kadarıyla bunlar bir gecede Aguascalientes'te kalıyor. Aguas'tan Machu Picchu'ya gidiş için otobüs de kullanmayı tercih edebilirsiniz. Onun da ekstra bir $12 ücreti vardı. Gidiş dönüş için $24 ödemeniz gerekiyor. Doğa adamıyım dediğiniz için ben bu seçeneği iletiyorum size. Oh, çok şükür yarabbim. Abi ne bağırıyorsun ya? Evet arkadaşlar, diğer seçeneğiniz ben orta halliyim. Çok yürümeyi de sevmiyorum. Bana tren seçeneğini sun. Fiyatlar sizin yapacağınız seçeneklere göre değişiyor. 2 tane tren seçeneğiniz var. Biri Peru Rail, diğeri de Inca Rail. Peru Rail'de Cusco'dan Aguascalientes'e gitmenin bedeli gidiş dönüş ücreti $118 en düşük. Inca Rail ile Cusco'dan Aguas'a gitmenin bedeli ise $114 gibi bir ücreti var en düşük internet sitelerinden baktığımda. Bunlara ek olarak tren biletini verdiğinizde Cusco'dan belirli bir tren noktası var. Cusco vlogumda burayı görebilirsiniz. Oranın konumunu da vermiştim. O konumdan otobüse biniyorsunuz. Oloyunbatom. Valla orayı bilmiyorum. Oraya kadar sizi otobüsle götürüyorlar. Orada trenler başlıyor. Trene biniyorsunuz ve direkt Aguascalientes'e gidiyorsunuz. Bu tren seçeneği. Ve bu tren seçeneğinizin içerisinde sadece 118 ya da işte $114 verdikten sonra konu bitmiyor. Bir Machu Picchu bileti almanız gerekiyor. Machu Picchu bileti de her alana göre fiyatları değişkenlik gösteriyor. Ticket to
herkesin gördüğü o klasik Machu Picchu manzarasının bulunduğu ve birçok turistin tercih ettiği alan. Şimdi ek olarak dağları da alabilirsiniz biletlerinizin yanına. Machu Picchu için ödeyeceğiniz klasik bilet tutarı $60. Eğer Machu Picchu artı Huayna Picchu Dağı'na bilet almak isterseniz $70 civarında. Machu Picchu ve Huayna Picchu Dağı'na almak isterseniz eğer $80 gibi bir ücreti mevcut. Ayrıca trenle gittiğinizde de alacağınız saate göre belki bir gün Aguascalientes'te kalmanız gerekebilir. Onun için de ek bir otel ücretinizin olacağını unutmayın. Bunlara da ek olarak Aguas'tan Machu Picchu'ya eğer otobüse gitmek istiyorsanız da gidiş dönüş $24 gibi bir ücreti var. Totalde $230-240 gibi bir ücret hesapladım. Bu bir ayrı bir seçenek. Şimdi ben lüks insanıyım. Bana lüks neyse onu söyle. Ben başka bir şeyle uğraşamam falan diyebilirsiniz. Class B, VIP olarak iki kategoriye ayırabiliriz. Bu iki seçenek hem Inca hem de Peru Rail'de mevcut. Peru Rail'de Plus dediğimiz seçeneğin gidiş dönüş ücreti $248. Eğer Peru Rail'de VIP olarak gitmek istiyorsanız $1000 gibi bir ücreti mevcut. Ama lüks yemek seçenekleri var. Ayrıca gösterileri mevcut trenin içerisinde. VIP trenlerin ise tamamen açık ve arka tarafta da bir balkon seçenekleri var. Bu tabii ki zengin insanlar için diyebilirim. Ben henüz o kadar zengin değilim. O yüzden ben bu seçeneklere bakmadım. Henüz dedim. Dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? He? Bunun yanına ek Machu Picchu bileti de almanız gerekiyor. Bir gecede Aguas'ta kaldığınızı düşünürseniz böyle bir seçenek var. Lüks gitmek istiyorsanız minimum 400-500 dolarınızı vereceksiniz. En akıllıca seçenek hangisidir diye sorarsanız eğer Machu Picchu'ya bir günlük geziler de mevcut. Bunu bir gün öncesinden herhangi bir firmayla anlaşarak yapabilirsiniz. Mesela Machu Picchu Reservation'la bir günlüğüne trenle birlikte Machu Picchu'ya gitmenin ücreti $250. Trene biniyorsunuz, Machu Picchu'ya gidiyorsunuz. Ayrıca rehber de sağlanıyor size. Machu Picchu'nun belirli bir alanında zaten oluyorsunuz. Genellikle Circuit 2 alanına size bilet alıyorlar. Bu mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Aguascalientes'te devletin verdiği biletler var. Her saatte bilet olduğunu ve her alan için biletlerinin mevcut olduğunu iletmişlerdi. Ama bu biletleri Machu Picchu'ya girmeden bir gün öncesinde almanız gerekiyor. Bizzat kendiniz olmanız gerekiyor biletleri alan kişi olarak. Çünkü pasaportunuza ihtiyaç var. Devletin ayırdığı bir kontenjan mevcut. Onu da Aguas'tan alarak da ilerletebilirsiniz. Ya da firmaların, acentelerin de bir kontenjanları mevcut. Cusco'ya gittiğinizde de direkt alabilirsiniz. Ya da benim gibi gitmeden önce Machu Picchu bileti alarak Cusco'ya gidip tren bileti alıp ya da otobüs bileti alıp ilerleyebilirsiniz. Şimdi gelelim, ben faz fakirim. Bir şekilde kendimi oraya attım. Olabilecek ve en ucuz şekilde nasıl bu geziyi yapabilirim diye sor. Bu seçenekte şu şekilde ilerleyebilirsiniz. Cusco'dasınız diyelim. Cusco'da birçok firma mevcut. Bu firmalarla görüşüp kendinizi Oloyunbottom, İnşallah bu video sonrasında söyleyeceğim. Stop it. Get some help. Oloyunbottom'a otobüse gidebilecek bir firma bularak kendinizi en ucuz şekilde oraya götürebilirsiniz. Benim kendi hostelimde 140 soles demişlerdi. 140 soles de yaklaşık bir $38 gibi bir ücret tutuyor gidiş dönüş için. Cusco'dan alıp Oloyunbottom'a götürecek şekilde otobüsü veriyorlar. Oloyunbottom'a gittikten sonrasında Aguascalientes'e yaklaşık 3 ya da 3,5 saat sürecek bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. O gün Machu Picchu'ya muhtemelen gidemezsiniz. Sizin o gününüz bir ölecek. Ve bir gün kalmanız gerekecek. Machu Picchu'da en ucuz bulduğum hostelin ücreti ise 300 liraydı geceliği. Odada 4 tane yatak olmasına rağmen tek başıma kaldım yani. Nice. Machu Picchu biletine de en düşük Circuit'tan, işte Circuit 2'den $60 aldım. Olarak bir gecede 300 TL'lik hostelde kaldığınızı düşünelim. O da $10 diye hesaplayalım. Totalde $100 denk gelecek. Bunun içerisinde yine otobüs bileti yok Aguas'tan Machu Picchu'ya gidecek. Ya da ek bir gidiş dönüş için $24 vereceksiniz. Ha yok ben vermem, yürürüm vesaire derseniz de
Totalde 100 dolara Machu Picchu'ya gidebilirsiniz Cusco'da. Bu en düşük ücret olarak benim hesaplarıma göre. Bence firmalarla bir günlüğüne gitmek çok mantıklı bir seçenek. Tabii ki de sizin hani tercihleriniz, hayat tarzınız, para durumunuz vesaire bunların hepsini etkileyen faktörler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.